Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz geçte başladık ama son dakika biraz teknik sorunlar yaşadım. Hazırladığım dosyayı yanlış kapatmışım. Bir saat yaptığım çalışmalara katılamadım. Yani millet cihetinde yapacaklarım var, düşündüklerim vardı. Sosyal istediğim noktalara bıraktım, diğerleri biliyorum o istediklerim kaldırdı. Kaldırdı. Bu bakımdan seçmede biraz zorlanacağım. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Devrim varoluş kuşağı seminerlerine buluşuyoruz. Farklı bir aslından sonra ikinci oluyor mu? Onlardan ikincisi 60 ile 80 arasını 4 bölüm halinde veriyorum. Bugün 65 ile 70 arası 6 yıl içinde barındırıyor. Çünkü iktidarda arasını 60'lar başlangıcı 70 yıllarda sonrası arada hatta noktalarda 71'e geliyorum. 12. çeyreye baktım. Yani 65, 70, 75, 75, 79 ile 4 çeyrek olmuş oldu. Ondan itibariyle söylememi istiyorum. Birinci bölüme 27 Mayıs darbesinin artı depremleri devam etmektedir. Anayasa hazırlanması, idamlar, yargılamalar, AK Parti yok. O dönem partiler kapatılmamıştı. Kaldırıları devam edilirdi ama Demokrat Parti ve Türk grupları zaten yedi aldıkları için fiilen ortadan kalkılıyor. Yeni partiler kurulmuştu. Şu anda depreme tanık görüyoruz arkadaşlar. Yani o sıkıntı olarak devam ediyoruz. Evet, olumludur. İşte 65-70 arasındaki bölümü ise 68 yılından isimlendirirsek eğer 68 kuşağını doğuran şartlar sadece Türkiye içinde değil Avrupa özelinde olmak kaydıyla dünya hükümetleri tartışılmışlar, etkilemiş isyan başladı artık oldu. 67'den itibaren bunun ayak sesleri duyulmaya başlamış. 69 yılına kadar karşı gelmeye devam etmiştir. Teknolojik anlamda da birinci halini ilan eden 69'daki Almanya'yı 70'te de yine tekrar söylenmekte. Heyecanlı bir da getirdi. Sonraki yıllarda tek devamlı yürütmeden lazım değildi. Bu bakımdan kabul edilmesi dahi çevrelerinde gerçekten de bir tekrar zorlama var mıydı? Aydan nakliye engel yapma imkan var mıydı? Dönemin sonları yani 69 yılında Milli Görüş Hareketi'nin siyasi seçimlere girerek 70'te partileşmek ki 70'te o dönemin anlattığı cümle oldukları için ondan sonra Türkiye tarihinde bizim kuşağın tarihinde tabiatıyla derinden etkilemiş oldu. O da bugünkü bölümün dalgasını kazanmaktadır. Tabii bütün bunları hepsini bir kuşak tabii ki kendinde 60'lı yıllar itibariyle 70'lere yazdığımızda ilkokul yıllarında geçmiş 40'lılarda yıllarda bu ilhamlı ikinci çeyrekte doğanlar da 65-70 yaşları muhtemelen hatırlamıyorlardır ama
Ocak 1965 herhalde ortak bir yerde verilecek bir programda Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde yer alan FETÖ'cü Türk silahları birliği gerçekleştirdi. Ahmet Abul Musa'nın belirlenmektedir. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını kullanarak ilk kez kurmaya edildiği şeklinde özetlenen bu tablo üzerine neler söylememiz gerekiyor? Bir önceki derste Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulduğunu konuşmuştuk. Şimdi eylem tasarısı konuşuyoruz. 48'de bağımsızlığını İngiltere'den Manda yönetimine karşı ilan etmişti İsrail ve Birleşmiş Milletler de İsrail'in bu ilanı tanımış. Fakat toprakların doğu bölgelerinde de Araplara vererek 14 Anadolu'nun Kudüs'ü ise ortadan böldüğünü, tarihi Doğu Kudüs'ün Araplarda kalacağını, İsrail'in yerleşim yerlerindeki Batı bölgesinin de oraya ait olacağını söyleyen yani iki devletli bir planı kabul etmişti. 49 barış planı. İsrail artık devlet olduğu için ve orduya da sahip oldu. İngilizler döneminde yani 17 ile 48 arasındaki 30 yıl bir dizi bağımsızlık Arapları katliamı yaptılar. Terör örgütleri sahiptiler. O da bunların çoğu bakan oldu, başbakan oldu İsrail'de. Artık kendileri atladılar, askere gittiler. Deli tarafta kalan Araplar ise ki onlar da İsraillilere karşı canlarını adamla savaşı verirken aynı şekilde İngiliz'in arkasına karşı onlar da savaşıyorlar. Yani bütün bu katliamlarla mücadele Arapların İngilizlere karşı da bağımsızlık savaşı verdikleri bir dönem vardı. Şimdi ise bu kurulan paylaşımı Birleşmiş Milletler'in kendilerine bırakmış olduğu toprakları Filistin'i kabul etmesi demek geri kalan bölümüne İsrail'e hediye etmesi, bunu tanıması manasına geldiği için Müslümanlar haklı olarak bu kararı tanımadılar. Yani bu bir yere bakarsanız kendilerine elde edilen devletlerin özünü kazandılar, kaybediyorsunuz gözüküyor ama bütün netalep sahibi oldukları bir tanımadıkları için tanımadılar. Şu eylemlere başladığını söylediğimiz tarihten 2 sene sonra İsrail'in kuvvetli saldırılarla bütün civar ülkeleri işine katarak getirdiği Arap-İsrail savaşlarına girildi. 67'de büyük bir işgal, en geniş işgali gerçekleştirdi. Bu Suriye'den Golan Tepelerinin, İsrail'in Sina bölgesi, Sina'da zaten gördüğünüz hava ayrıntıları
tarihi edebiyat çevrelerinde pek okunan bir dildir. Eserleri, şiirleri tercüme edilmiştir. Modern edebiyat dediğimiz bir şartlarıdır. Teknikler olarak geçtiğim metinler oluyor. Onlar Amerikası 19 Eylül 1965 Çeçenler İran'ın 2006'daki eserleri Çeçen Savaşı'ndaki şehadetlerin tabii yaşlarında 1965'li yıllardan 70'e kadar bir süreçte Çeçenistan Sovyetlerin parçası olduğu için genel olarak Sovyetler ve Müslümanların esaretinden bahsediliyor. Müslüman çevrelerinde. Daha çok Türkçe çevrelerde Türk orduların İran müzeleri, İmam Şamil yeterliliklerini sahiplenme kavgası yapılmaktadır. Yol Türkistan aynı şekilde daha fazla konuşularak bağımlılık devam ettiğini filan. Ama perde arkasında devlet idarecilerin harekatı bir dizi kalkışmalar gibi zamanında Sovyetlerde de yaşamışlıkları var. Ta 50 yıllardan itibaren onları bir hatırlarsınız. Stalinya'ya bir konudan bahsetmiştim. Rusya Müslümanlarına toplamdan filan bahsetmiştim. Bunlar sönmüş hareketler değil. İçten içe kol sürdürülebilir ama formasyon sahibi değil. Ama Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber hele bir de bizden arkadan ısırılıyor. Bizzat bağımsızlığı elde edince Cumhuriyet şeklinde, Republika şeklinde örgütlenen parçaları Azerbaycan ve Ermenistan, Gürcistan gibi. Bunun dışında bir de Cumhuriyet statüsü ve Sovyetlerde özel bölgeler vardı. İşte Tataristan bölgesi dediğim Çeçenlerle alakalı bir şeyler vardı. Onlar da bundan yararlanarak muhtariyet davalarını yürütmeye başladılar. Şahın Batı Kürdistan'ın kuşatması en son bu kıyamda 90'lı yıllardan sonra tanık edildiği süreç Irak'ta vefatını kılmıştır. Biliyorsunuz Atatürk ve Osmanlı ve Sovyetler bastırıldı. Apartheid Gürcistan içerisinde yaşanıyordu. Ayrıntıları içindekiler ama son fazları beklenildiği gibi Karadeniz'de kayışma olayları patladı. Vaktiyle aşikardı. İşlevsel olarak da Atatürk Sovyetler Rusya'ya birinci savaşa girdiğinde bize Rusya olamazdı. İmkanı yoktu. Rusya'ya karşı düzgün bir askeri başkale kurulması imkan dışı olanağı arttırdı. Dolayısıyla sürekli insanı iade etmek zorunda kaldı. Ve bakın sınırlarca içinde yüreklenmeyle bir de Afganistan'da, Suriye'deki olaylar gibi görmüş durumdayız. Dün döndüğünde baktığımda şimdi sorduklarına bakın söyleyecek şeyler olay üzerinden yaşıyoruz. Çeçenistan'da rejime daha samimi olan bir yönetim iş başında. Daha önce şeytan idaresi yönetimi şu anda Rusya'ya mahvolduğu için Ukrayna Savaşı ve Rusya tarafından savaşıyorlar. Yani bir siyaset enteresan zamanda Kazaklar istiyorlar. Türkmenler istiyorlar. 61 Ocağı'nda bu adam da gitmiş dünyadan. Churchill. Eskiden 1874 sonunda Abdülhamit iktidara geldiği zamanlarda Fransa'da hafif bir şekilde 2. Dünya Savaşı 45'te sona erdiğinde bir dizi konferans tertip etmişti. İngiliz emralarında bulunan paylaşım süreci. Tabii imzalama Churchill imzalamıştı. Amerika'da tam Dünya Savaşı oldu. Tabii başkan değişimi oldu. Önceki başkan çok kuvvetli devam etti. Eisenhower var. Rusya'daki Stalin 53'te öldü. Gölgölü Savaş'tan sonra 68 hareketini görecek. 68 hareketi ve merkezinin olduğu yer Fransa. Ve Fransa'da De Gaulle'ün aldığı cezaeviyle ilgili kararlardan dolayı üniversiteler, kütüphaneleri giriş gösteri, istifa et çağrı
Menderes milasını ben ters ediyorum diye bir demokratik parti kuracak. Tabii konsey üzerinde siyasi çatı, çatısı olarak tartışılsın. Tekrar Barcelona'da tartışılsın. Mason İslam'ın manasını cemaatine devrini sadece Avrupa'da yeni açıkladı. Olsun mu abi? Namazı da unutmadım. Şimdi Şöyle desin. Şurası nesli beyazı. Ortamı bir nesli. evet, Menderes'in geçiş. Menderes'ten sonra sağına attık en güçlü dolayı döner. Bu tarihi demek ki partide 65'te oldu. Tabii dönemlerin karşısında refah seçiminde Gagarin'in bir atmosferde çıkan ilk kişi olmasını görmüştük. Uzay sahasındaki gelişmelerle alakalı. Böylece 65'teki duran ne olmuş? Yani atmosferden çıktı ama araçla çıkmadı. Bu adam araçla çıkmadı. Bana sormam mı? Aklınızda arkadaşlar, sesini bildiğinizde adam sesini kapalı. Uzay aracının dışına çıkarak uzay boşluğunda bir yürüme gerçekleşmiş. Alexey Leonov halinde daha sonra yenilenmiş olan, suçlanmış olan boyutları var. Kendisinden bahsetmedim. Size biraz Milli İstihbarat Teşkilatı adlı kurum da bu tarihten itibaren var olmuş.
kuruldu 63'te. 69 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu diyor. İngilizler 60'tan sonra mahvetmişti. Almanya'dan Suriye'lerine çekilme kararı almışlar. Çünkü İngiltere Hindistan'dan gelen bir şeylerdi. Yani Fransızca dayalı İngilizler için de Hindistan'da da hiç bırakmadı. Olmazsa geldi. 48'de İsrail'i bıraktılar. Çekildiler. 42'de 60'lar yıllarla beklediler. Beklediler. Bunların yaşadığı çekildikleri zamanda hala Kıbrıs biliyorsunuz millileşmemiş olan Afrika'da Doğu Afrika'da Somali'de orada bakmışlar beraber orada çıkan zaman zaman dolayısıyla birbirine yakışma Amerika'ya gelmiş tabii bunlar ilk gerçek denetlemin şeyi bir süre sonra Amerika'da ihtiyaca binaen onun ifşa edilmesi de ayrı bir dert tabii. İnönü'yle de ihtiyaçları Amerika açıkladı. Biraz tartışmalı. 66'da Türkiye Türklerin AK Parti'nin alınması 19 Temmuz günü meclisten çıkan 780 sayılı af kanunuyla 141 maddesi AK kapsamı dışında bırakıldı ve milletin vatandaşları da AK kapsamına alındı. 66 af yasağı iki suçları en büyük suçlar TCK'da maddeler 163 maddeler Müslümanların ilişkili. İlk defa bundan 7 sene sonra 1974'te Erbakan Ecevit çekildiğiyle çıkartılan bir af yasasıyla 141-163 suçları çağrıldı. O dönem. Diyebilirim 70 yıl olması Türkiye'de piyasada karşımıza çıkardığı zaman genç bağlıyım. Yani 160 kaç defa çekti. Öyle haliyle yapmıştı. Diğerinde 163 yara açan olursun. Birinde 163 de cehennemde bulursun. Ona deyin ki yamruklar su dökemez elinize sen Musa tarihinde edişilmez bulursun. İşte şimdi 65'te 60'ların genel seçimler yapıldı ve tip Türkiye İşçi Partisi adıyla bir parti meclise milletvekili kondu. Baraj sistemi yoktu. Doğum barajı denen parasının %1 bile yoktu. 61 anayasasında 82 anayasasında milletvekili. O da milli görüş hükümetinin oy işlemini biliyordu. Oyuncularla olduğu için zaten mutfaklarda binalarında gençlerimizden ona karşı seçilen bir yasaydı. Daha sonra seçim kullanılmaya başladı. Böyle bir süreç yaşandı. Dolayısıyla aldıkları oy oranında temsil ettiriyorlar. İlk de bundan yararlandı. Ve onun üzerinde yanılmıyorsam çok yüksek makamlarına sendika başkanlığı yaptı daha sonra sanatçılarla vesaire tipin parti maaşını yönetmez partisan yetişiyle beraber böyle bir ceza uzatmıştı. İşçi Partisi'nin taraftan verilmesi sonra bu alt kanun çıktı da içine dahil edilmiyor daha meclisten böyle bir yapılıyordu. Ecevit 61'de geçen bölümdeki derste geçmişti. İnönü'yü kurmuş olduğu askeri hükümette çalışma bakan olarak yer almış. 3 Mayıs'ta işçi hakları, sendika hakları genişleten bir yasa çıkartmış çalışmalarında. Ondan sonra hep 1 Mayıs yerine Türk işçilerinin bayram günü 3 Mayıs olması lazım. Böyle çıkartılmış bir milli sorun davası yapmış.
partiler karşı solun oyu parçalanıyor. Zaten sağa karşı %30-%70'den kadar bu iki defa CHP'nin iktidar şansını daha da kaybedeceği bir gidişatla ortaya çıkarttığı için en fazla istifasından rahatsız oldu. CHP rahatsız oldu. Buna karşı sağ ise yani CHP'yi gördüğü için daha olumlu bakıyorlar, himaye ediyorlar bir şekilde. Ama mesela o anlamda 67'de 68'den sonra işte sokak eylemleri başladılar. Meşhur cümleleri kurdular. Sokaklara yürümek taşınmakların ne olduğunu bilmediler gibisinden hadisesi vardı ama 68 olaylarını göreceğiz. Kamu binaları yaptılar. Holdinglere zarar verdiler. Amerika milislerine, büyükelçilerine, 6. bloğa karşı eylemler falan gerçekleştirince işçi bundan çıktı. Ölümler verildi. Tabii 71 Mart'ın sonrası ki bu dönemde onunla kapatıyoruz. O süreç buradan ilerledi ve gelişti. Ve Türkiye'de eylemlerin içerisinde bulunan bir şekilde aktivist hareketinden sol çıktı. Ama bir daha o kesafette aldığı oranda oy alamazlar. Meclise giremezler. Şimdi başka partilerin biliyorsun kontenjanlarını vererek mecliste daha sonra için partilerin biçimlerini diyorlar. Evet. Bazı şartların önemli. İkinci çeyreğinde doğanlar 65 Şubat'ta bir dönem bir diğer şekliyle de 68 hareketiyle bağlantılı olabildiği içinde solun mecliste varlığını ortaya çıkartıyorlar. Hani rengini ortaya çıkartıyor. Soruyu başlığa düşünmeden aklına tutmak istiyorum. İlber Gazi Hindistan Başbakanı 66'da. Hindistan'ın biliyorsunuz malum kurucu önderi Gandhi'ydi. Maalesef Gandhi'nin kızı bir akrabalığı. Daha sonra Nehru, Gandhi'nin çalışma arkadaşı, uzun yıllar başbakanlık yaptı. Geçen dönemde onun vefat ettiğini duymuştuk. Hindistan başına Indira Gandhi geldi. Nehru'nun başlattığı bağımsızlıklar hareketini Indira Gandhi de devam ettirdi. Yani bağlantı hareketleri bağlantısız ama doğrudan biraz yakın bağlantılar. Yani tam açılarıyla içinde bilmiyorlar. Çünkü Amerika'nın kucaklaşması lazım. Sovyetler bir şekilde Varşova Devleti'nin bağlantısı yok. O bağlantıları aşikar zamandan himaye ediyorlardı. Biraz Amerika'nın büyük şeyini çekmemek için, öfkesini, gazabını çekmek için bir şekilde Sovyetler'e de mesafeli gücünü gitmeyi tercih ediyorlardı. Hatta bu amaçla kontrol edilmek amaçlı olarak aslında Sovyetlerle beraber olmaları daha mümkün olan çizginin bir türlü bağlantılar çıkartmaya çalışıyorlar. Küba mesela. Küba'nın yeri Sovyetler. Ama bağlantı hareketleri yarattı. Oranın rengini daha sol göstermek amaçlı daha girdi. İdrak Gandhi de bu bağlantı hareketinin rengini daha kontrol yaptı. Tabii bugün Hindistan'ın hukukunu kaldırmak din itibariyle bir mesaj ortaya koydu. Elbette yoksul Amerika'da bu da nasıl gelecek bölgeleri var. Hindistan'da da daha derin bir şekilde teslimlikten çalışılan bölgeler ama Amerika ile yarışan, Batı ile yarışan kalkınmış şehir bölgelerine sahipler. Çok fazla din var. Din var. Bunlar arasında zaman zaman çatışmalar ortaya çıkıyor ama nüfusun birimlere yaklaştığını düşünürseniz çeşitliliğin de boyutlarını oranla yok mesafesinde barış, Hindistan barışı yaratabiliyor bu bölgelerde. Sabancı ailesinin yükselişi, Koç ailesinin yükselişi, Menderes döneminde her mahalleden bir öğrenci çıkartmak bir anayasada bir talibimiz vardı. Koç ailesi daha çok Halk Partisi'ni destekler bir sermaye grubuydu. Menderes döneminde Sabancı ailesi ona dengeleyici şekilde karşılayan şekilde vardı. Tabii bu sermayenin kanatlanması, parçalanması, yerel sermaye, ulusal sermaye, sermayenin dini iman edilmesi falan
doğurdu. Bunun yerine Fahri Polat'ın sözü geçti. Fahri Polat'ı yükseltmek lazım. Fahri Polat'ın seçilme sırasında biraz iş geçti. Kendi adayını çıkarttı. Onunla askerlerin adayı arasında epey gerginlikler yaşandı. Bir de arada 71 muhtarasını veren Batur var. Batur. O da Tekin Korkan'ın adamı vardı. Bir asker dedi. O da kaybederler. Birinci sorumlusu. Fahri Polat'ın orada bir değişti. Cumhurbaşkanı seçildi. 80 darbesine giden süreçte biraz sorunlu bir şekilde ilişkili bir şey olduğu zaman 6 ay boyunca Cumhurbaşkanı seçilemedi. Fahri Polat'ın olduktan sonra. Anayasa ise böyle Cumhurbaşkanı seçilemez bunu hiç düşünmemiş. Yani koskoca Sayın Akçabat'ın statüsünde asker seçilir düşünmemiş. O bakımdan 2 defa 3 defa seçilmezse seçim yenileme falan gibi bir madde yok. Daha sonra gördüğünüz gibi. Ne bileyim belki 60-70 defa seçimler yapıldı. Her seferinde 2 şurada 5 meclis başkanlarında kurulacak seçimler. Bir denge değişmedi seçimler. Ne olacak? Bir dakika seçildi. Meclis başkanı olan İşler Bakanı daha yapmışlar. Başbakanı Çağlayan'ı 6 ay süreyle o vekalete edildi. Yani 6 aylık aslında bir şey imzalamış. Cumhurbaşkanı imzalamak Çağlayan kesildi. Ondan darbe yapanlar Cumhurbaşkanı seçiminin altında demokrasi kanı diyerek onu da yine gerekçe olarak işi sonlandırmışlar. Evet 60 yıldır 80'e giden süreç 61 yıl sonrası Türkiye irade yönetmenin başı olan adam seçilmiş olan başbakan sistemiyle askerlerin tayin kuvvet Cumhurbaşkanı hangisi icranın başıdır? Yetki parçalanmışlığı. Sonraki dönemlerde sağ siyasetin başkanlık sistemini parlamenter sisteme karşı savunması kendileri isterdi. Erbakan isterdi, Türkeş isterdi, hepsi isterdi. Sayın Erdoğan'la son başarılı durumun böyle bir arka plan vardı. Depremlerden Cemal Gökçeler bir Ocak 1967 Anadolu'da hatta bir Türk adamının siyasi çıktıkları bir meydanında 60'larda yani Muharrem Şahin'in başkanlığında yazım okuması düzenli ifade edildi. Ondan sonra 67'de Sosyal'daydı. Böyle bir model ürettiler. Burada şeyimiz Osman
Yozgat'ın manevi olduğu ileriki yıllarda Bulgaristan'dan gelen göç hadiseleri 2017'de Yozgat İlmihal'in sayesinde bir tanesi Kosmik'te kendimizin ait olduğu bir zaman oldu dediğim gibi Artvaz'da Alemdağ'da şu anda da dünyada devam ediyor. Yunanistan'da Papadopoulos liderliğinde Askilizm rejiminin ele geçirdi. Kıbrıs müdahalesi henüz gerçekleşmemesi Yunanistan'da ada İngiltere arasında sorunlar ortaya çıkardı. Yunanistan devlet sonunda demokratik yönetimi Askilizm'da devirdi. Yani 60'lı yapılanlarda 60'ında Yunanistan'da yapılanlar. Demokrasiye zaten kısa bir sürede geçmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Yunanistan'da krallık vardı, Venezuela'da diğerleri vardı. Sonra bir demokrasiye geçtiler. Sonra Roman Türklere karşı bir kabilesi Yunanistan'da mücadele ederken tarihte devam eder. Türkiye yönetimi askeri demokrat başbuğluğunda hemen yüzünü tanımış kardeşlerine demokratik yönetimle kurduğu demokratik partiyle anlaşıp gözlerinin rahatlığıyla Fransa Kıbrıs'ta birçok varlığını kabul etti. Yani Fransa denklemin dışındaydı. İngiltere'nin mandasıyla 64 bağımsızlık verdi. Türkiye ile beraber Yunanistan gücü garanti hale geldi. Ama Fransa burada verdi yok. Böyle kolay kolay da ellerinde olan şeyler vardı. Malzemeler var. Almanya özellikle karşılığında ne aldığını verdi. Fakat evet meşhur 67 6 gün savaşları, Haziran savaşları, 5-6 gün savaşları, Müsaadelerin bahsettiği savaş kısa sürede Balkan sınırları Kaçka'da kadar çıkarttı. Ancak 12 sene sonra 79'da Enver Sedat'la Menahem Begin'in Kent'te yaptığı anlaşmalardan sonra Sinai Adası'nın kendini tanıma koşuluyla İsrail oraya yaptı. Suriye'den aldığı Golan Tepelerini ise Türkiye yeni anlaşmayı ulaşmadığı için bırakmadı. En sonunda 2000'lerde Golan Tepelerini yaşanan olmadı. Sorunların tartışmak bile Türkiye'nin Fransa'dan ilişkiler sebebiyle İsrail'in işgal etmiş arazileri Fransa'dan Kayseri biraz Yunanistan kendi kafalarını sınır koydular. Ülke olarak tabii burada Nasr'ın büyük imajı vardı. Suriye ile birleşme, Libya ile birleşme, filan gibi işler vardı. Arap Birliği kuracaktı. Bu tabii aklında tekrar olanı oldu. Bu sırada Hindistan gibi bağımsız hareket ediyordu. Kardeşlik olmaktı. Arapları Nasır temsil ettiğini düşünüyordu. En nihayetinde Bulgaristan, Arabistan, İsrail, Amerika ile ilişkisi onun karşısında Nasır'ın bağlantılar içinde yer alıyor ama Sovyetlerle ilişkisi olmadı.
Atenalar Patriği, şu andaki Mısır'ın Roma'da, Atenagoras ile Papa 6. Paul Vatikan'da Ortodoks ve Katolik dünyalarının tepkiyle buluştular. Bu Dividing dersinde 1054 tarihinde gerçekleşen bir dini kına vardı. Katolik Kilisesi ve Ortodoksların birbirinden tekfir ettiği ve Türklerin koptuğu, yani iki büyük mezhep Osmanlı'da oldu. Daha önce İslam'da bir mezhepti. Farklı mezhepler konsillerde ilan ediliyorlar, dışarıda kalıyorlar ve Ortodoks Katoliklik beraber tek bir Sünni mezhepti. Bizde de olmak mezhepti. O tarihten sonra bu kopuşu ise zaman zaman aşmaya çaba sarf ettiler. Beceremediler, bilmediler. En son 62 Vatikan Konsili büyük açılımlar sergiledi biliyorsunuz. Özellikle Müslümanlar Ortodokslara kadar genişledi. Daha 60'dan bahsediyor. 62 konsilik senesi 64'e kadar. Onun şeysi bu açmış olduğu için bir sene sonra 2003'te zaman iade edilmiştir. Bu 6. Paul, Papa 6. Paul o zaman Türk Papa zaten. Türkiye'de uzun yıllar kalmış. Menderes dönemindeki o çevreden bilirler. Ondan o dönemde Musa Hakan'ın karşı şeyleri var, yakınlıkları vardır. Evlatları var, anadır. Bunlar da Yemen, Kuzey Yemen, Güney Yemen bir zaman bölgeydi. Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını elde ettiler. Kore gibi, Almanya gibi, bazen Doğu Batı'yı, bazen Güney, Kuzey'de ayrılıyorlar biliyorsunuz. İki kutubun birbirine yanaşıyorlar. Bunlardan birisi bağımsızlığı elde etti. Diğeri ise Batı'yı Amerika. Tabii Yemen sonunda hala da bir savaşın var. Özellikle Mısır'da hala o dönemde biraz Şam'ın çözülmedikten sonra bir hareketli mücadele devam ediyor. Yine bilim alanından ve teknik dünyasından faydalanmışlar. Christian Barnard zamanla çok sözler var. Jeff Dawes'da Güney Afrika ilk insan kart naklini, insandan insana kart naklini gerçekleştirdi. 67 üretkilerden çok büyük başarı olarak görülmüştür. Güney Kore. Çok geçişler. Alfred Edison, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazan oldukça önemli bir o tablo 1904 yılındaki Canlı'daki Üniversitede Mavi Göl'den çalışmalarını gösteriyor. Güney Kore TBMM'si müdahalinin üstünlüğünden kolaylıkla aldı. Onun akıbetleri, Akçıl Savaşı'nın iptali akıbetleri ve en temelde savaş sonu olmayacağı Vietnam Savaşı. Kuzey Vietnam güçleri tek saldırının başlattığı Vietnam Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak ilan edildi. İspanya Kralı 6. Felix Doğu'nun saygılarınız var mı? Ha? İspanya Kralı Franco Eşi'nin 68 deniz gezmiş arkadaşlarıyla devrimci bir kutular örgütünü kurdu. 68'in ilk ayı, Ocak ayı deniz gezmiş arkadaşları devrimci bir kutular örgütünü kurdu. Yani sosyalizm örgütü kurdular. Ayıp ayıpta Boğaz açısında çay arasında büyük olaylar gerçekleşecek. O dönem Güney Kıbrıs'ı eski Batı Yakası yıllardan Doğan Arnavut onlar kuvvetli bir ilişki var aralarında. Hem Sovyetler var, hem Kemalistlikleri var. Hem halk adına devlette savaşıyorlar, hem orduyla ilişkileri var. Çok enteresan bir ilişki.
güzel de böyle siyah beyaz ekranlarla Türkiye'nin kadın değişmişler, şu var, aralarında siyah beyaz izlediğim hani böyle pek de hani vücut kelimelerdir. Mesela sanatçılar birbirlerinin yarışmasına genel efendilerin genel komponentlerini istesinler. Türk kelimelerinden bir kısım. Ve böyle bir şey olmaz mı? Böyle bir şeyin çapını vermez. Öğretmenler bu şarkı sorumluluğumuzu bu duygular nasıl konuşulur daha sonra mutlaka vardır. 3 Mayıs evet. Atatürk Bayramı'nın anahtar tarihi. Yılda 8 Mayıs olayları başladı. Faaliyeti son 11 sayfasında başlayan mitingde tüm Fransa'da öğrenciler ve işçiler tarafından isyanlar çıktı. Meclisin tek hizmetine bilinmeyen olaylar ve bu hükümetin karşı başlayan şey Atatürk devam eden başlıkları var. En azından işgal başladığında Amerikan altıncı filosunun İstanbul ziyareti sırasında yapılan karşı gösteriler kanlı olaylara dönüştü. Yine bir solda kaygı var. Özgürlüğün yarattığı Cumhurbaşkanı İsmail aşırı akımlar mesela dikkat çekti. İnsansı ahlaklı birisi değildir diyerek asker Demircioğlu polisin 24 Temmuz'da İTÜ öğrenci yurduna yaptığı baskında virüs hakkında atılarak söyledi. Ve Sovyetler Varşova Paktı işgal, Çekoslovakya'yı işgal etti. Sonra bunlar Macaristan olayında Haçlı'yı işgal edildi. 10 sene sonra Afganistan işgali yaşandı. Bu dönemde Sovyetlerin başında da Brejnev vardır. Stalin'den sonra Khrushchev'in devamı etmişti. 60 kuşağının yani yıkandığı depremde Khrushchev ve Stalin yenilmişler. Khrushchev orayı yakalanmıştı. Şimdi 68'de bahsettiğimiz süreçte ise Sovyetler başkanı Brejnev var. Ve sonrası Brejnev doktrinu vardır. Yani Hindistan'dan müdahale etmeden Sovyetler hala Vietnam Savaşı tabii savaşlar olacaktı. Apollo hikayeleri ay gerçekleşecek Amerika'nın işgalleri Richard Nixon Amerika'nın 37 başkanı 4 yıl boyunca devam ettiğine göre kaçakçılar razıydı. Yani 72 kadar razıydı. 68-72 arasında değil. Fakat Nixon'ın dönemi vardı. Yarım oldu. Kennedy gibi. Kennedy 60-64 arasındaydı. Bir önceki dönemin varoluş kuşağının Amerika'nın başkanı. Öldürüldü. Dolayısıyla yardımcısı süreci tamamladı. 64'te seçimler tamamlandı. Bu kez Atatürk kuşağının ikinci döneminden bahsediyoruz. Yine Amerika'da başkanlıkta sorunlar.
Teknik Üniversitesi'nin ziyaret eden ABD Büyükelçisi Robert Cameron'un arabasında öğrenciler tarafından yakıldı. Üniversite üzerinde muhakkaklı tutmaz geldik. Senin sanırım yapmış olan özellikle üniversitede başta görüyorsunuz görüşlerinde olduğu polisler görüşlerinde olabilir. Amerika'nın korktuğu Batı korkusunu lanset eden bir üniversite öğrenciler tarafından yapıldığını bilgisi aldı. ODTÜ işgali Mustafa Yalçın yaptığı eğitimine dayandı. Danıştay üniversite derslerini kapatmış. Amerika'ya ait uçak gemisi havai açıklarında bir patlama görüldü. Sovyetler Birliği Soyuz 5 uzay aracını kullanmış. Bundan Afrika'da Temmuz'da uzaya Amerika'nın ABD'li bilim adamları düzenli elektromanyetlik salgılamayan ilk pulsarlar bulundu. Pulsarlarla bulunmaya başladı. Bu haritadan görmüş olduğunuz Golda Meir, İsrail'in ilk kadın başbakanı oldu. İnsan başbakanı olarak Benjamin Netanyahu 1800 yıllarda Kosa başında Şehzade Ömer Faruk Efendi bu Hanife Abdülmecit'in oğlu Cenab-ı Hak senin Osmanlılar döneminde başkanlığı yapmış. Dalgıç diyorlar. Ankara Meclisi'ne katılmak için bir mücadele yolunda gitti. Bahsettiğim yollarda epeyce sağlıklı mücadele yollar. 69 insandan insana olan kar naklinden sonra İsveç ilk kez geçici yapay kar nakli gerçekleştirmiş ve tamamlandı. Anadolu'dan bahsetmiştik. Tofaşlardan bahsetmiştik. Honduras El Salvador yani Kıbrıs'ı Irak Savaşı'nı Latin Amerika ile iki ülke arasındaki Soğuk Savaşı. Meşhur Amerika dış ay yolculuğu tarihinin bu gümrük ötesinde kullanmıştır. Bu Temmuz Ağustos'ta bir savaş var. Tabii
Özlem Tutan'ın Atatürk 76'da Deli Yerel Bakanlığı Türkiye İttifakı Konferansı'nda ev sahipliği yaptı İstanbul'da ve kapısı da gözlemci eden asli bir bugün İslam Konferansı'nın teşkilatı olduğu konferans devletleri teşkilatı daimi yerler oldu. Ekonomik, kültürel alanda Birleşmiş Milletler'de parça parça kurumlar kuruldu. Bunlar da o dönemdeki başlattığı şeyler, çalışmalar. Behçet Çatal'in ölüm tarihi, ve bu arada tabii bu dönemde Arpa ve Karadeniz'de ilk topluca geçişler arasında Mevla Suresi'nin gerçekleştiği 70 yıldır Diyarbakır'da
oyun oynuyor. Demokrasi Parti'ye arkadan giden adam. Fransa'ya başkanlık rejimi getiren adam. Doğu Pakistan ve o zamanki adı ayrıldı Pakistan'dan Bangladeş devletine olduğu zaman. Yani Doğu Pakistan, Batı Pakistan, Doğu Almanya, Batı Almanya gibi. Arada sınır şekli tutup bu tarafa doğru Alman diyorsa Alman diyor sınırı değil. Gerçekten ayrı